Merhaba arkadaşlar, Örgülerin Sesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebe yaka nasıl yapılır bunun anlatımını yapacağım arkadaşlar. Yakamızın görünümü bu şekilde. Güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca sağ alt köşedeki zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolarımdan haberdar olursunuz. Bismillah diyerek bu güzelliğin yapım aşamalarına geçelim. Yakamızı 100 ilmek olarak başlıyoruz. Çift şiş üzerine başladım. Normal ilmek atma tekniğiyle ilmeklerimi atarak başladım. Şimdi bu şişimin bir tanesini çıkartıyorum. Örgümün ters yüzünden bütün ilmeklerimi ters olarak örmeye başlıyorum. İlk sırada birinci ilmeğimi de örerek aldım. Ters olarak örerek devam ediyorum. Önden de düz olarak örüyorum. 4 sıra düz örgü elde edene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, 5 düz sıramı tamamladım. Şimdi arka sıradan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Örgümüzün ön yüzünden düz olarak örmeye devam edelim. Toplamda 4 sıra düz örgü örelim. Evet, düz sıralarımı tamamladım. Şimdi yakamızdan ilmek topluyoruz. Şu ipimizin olduğu yerden şuradan farklı bir şiş yardımıyla ilmeklerimizi atlamadan her bir ilmekten şu şekilde birer tane ilmek topluyoruz. Şöyle hiçbir ilmeğimizi atlamayalım. Toplamda şişimizde 100 ilmeğimiz var. Buradan da 100 tane ilmek toplayacağız. Şu şekilde bütün ilmeklerimden ilmek topluyorum. Şöyle toplayarak şöyle yapalım. Toplamda 100 tane ilmek olacak şekilde ilmeklerimizi şişimize toplayalım. Şimdi iki tarafı da birbirine şöyle bir araya getiriyorum. Düz yüzler dışarıda kalacak şekilde ip olan taraf kendinizden taraftan bu şekilde ilmeklerimizi birleştiriyoruz. Buradan şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. Çıkartıp arka şişe geçiriyorum. İkisini birlikte düz olacak şekilde örüyorum. Ve şişimden çıkartıyorum. Tekrar öndeki şişten alıyorum. Arka şişe geçiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimden çıkartıyorum. Bir öndeki şişten bir de arkadaki şişten ikisini birlikte örüyorum. Şişimden çıkartıyorum. Bir önden bir arkadan alıyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum.
bir önden bir arkadan alıyorum, örüyorum, şişimden çıkartıyorum. Bir önden bir arkadan alıyorum, örüyorum, şişimden çıkartıyorum. Bir önden bir arkadan alarak örüyorum. Bir önden bir arkadan alarak örüyorum, şişimden çıkartıyorum. Bir önden bir arkadan alarak örüyorum, şişimden çıkartıyorum. Bir önden bir arkadan alıyorum, ikisini birlikte örerek şişimden çıkartıyorum. Bir önden bir arkadan. Bu şekilde ilmeklerimi örerek çıkartıyorum. Bakın tırtırlı kısmı, bu kısım burası oluşmaya başladı. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örerek birleştiriyoruz. Videom uzun sürmesin arkadaşlar. Ben birleştireyim, döneyim. Evet. Bütün ilmeklerimizi birleştirdik. En son görünümü bu şekilde. Şimdi bu arka sıradan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şu anda şişimizde 100 tane ilmeğimiz var. Sıramızı haroşa olarak tamamlayalım. Örgümün ön yüzünden düz olarak örmeye devam ediyorum. Düz derken arkadaşlar, ben haroşayı önden düz örüyorum. Bu şekilde düz olarak devam ediyorum. Yani haroşa olarak devam ediyorum. Sıramın sonunda 17 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sıramın sonunda 17 ilmeğimi örmeden dönüyorum. Bura, şu ipin olduğu yer örgümün ön yüzü. Şimdi örgümü arka sırasından örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. Sıramın sonunda 17 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sıramın arka yüzündeyim. Bu kenarda da 17 ilmek bırakıyorum. Dönüyorum. Örgümün ön yüzüne dönüyorum. Şimdi buralarda şu dönüşleri yapacağız. Yakanın her iki tarafında da şu yuvarlak ovalliği oluşturacağız. Şimdi ön yüzünden aynı şekilde haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Dönüş yaptığım ilmeğe kadar örerek ilerliyorum. Dönüş yaptığım en son ilmeğimi de örmedim. Şimdi bunu boş olarak bu şişime alıyorum. Sağ şişime alıyorum. Yanındaki şu 17 ilmeğimin hemen birinci ilmeğinin altından şu ilmeğimi çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Bu örmeden sağ şişimdeki bıraktığım ilmeğimi de sol şişime geçiriyorum. İpimi benden tarafa alıyorum. İkisini birlikte önden ters olarak kesiyorum. Şu şekilde. İkisini birlikte alamadım arkadaşlar. İlmeğim takıldı, bir saniye. Şöyle bir açayım arasını. Evet. İkisini birlikte ters örgü olarak ördüm. Ters olarak kestim. Ondan sonra gelen iki ilmeğimi de birlikte ters olarak ördüm. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz kaldı. Tekrardan dönüyorum. Örgümün arka yüzünden örgümü haroşa olarak örerek devam ediyorum. Sonda dönüş yaptığım ilmeğime kadar. Evet, yine dönüş yaptığım ilmeğime geldim. Örmeden sağ şişime alıyorum. Buradaki 17. ilmeğin altından şuradan bir ilmeği çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu örmeden aldığım
ilmeğimi de sol şişime geçiriyorum. İkisini birlikte düz olarak kesiyorum. Bakın arkadaşlar, öbür tarafta ters olarak kesmiştik. Bu tarafta ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Ondan sonra gelen 2 ilmeğimi de düz olarak kesiyorum. Burada 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrardan dönüyorum. Yine dönüş yaptığım ilmeğime kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine dönüş yaptığım ilmeğime geldim. Son ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Buradaki ilmeğimi zaten bu ara belli arkadaşlar. Dönüş yaptığımız yer. Şişimi arkadan geçiriyorum. Bu alttaki ipi çekip şişime takıyorum. Bu örmeden aldığım sağ taraftaki ilmeğimi de sol tarafa geçiriyorum. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. Ondan sonra gelen 2 ilmeğimi de ters olarak kesiyorum. Dönüyorum. Buradan yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Dönüş yaptığım ilmeğime kadar aynı şekilde örerek devam ediyorum. Evet, yine dönüş yaptığım yere geldim. Bu son ilmeğimi örmeden yine sağ şişime alıyorum. Buradaki ilmeğimden bir ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu örmeden aldığım ilmeğimi de sol şişe geçiriyorum. İkisini birlikte düz olarak kesiyorum. Ondan sonraki 2 ilmeği de düz olarak kesiyorum ve dönüyorum. Yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak örerek dönüş yaptığım ilmeğime kadar devam ediyorum. Yine dönüş yaptığım ilmeğime geldim. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu ilmeğimin altından bir tane çıkartıyorum. Şu şekilde arkadan giriyorum arkadaşlar. Arka tarafa çekiyorum. Şişime takıyorum. Buradaki ilmeğimi de şişime takıyorum. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. Ondan sonra gelen 2 ilmeği yine birlikte ters olarak kesiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim kalmış. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. Şimdi dönüyorum. Aynı şekilde haroşa olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Dönüş yaptığım ilmeğe kadar bu şekilde aynı örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arayı anlatmıyorum ama haroşa örgü zaten anlatılacak herhangi bir model yok. Yine dönüş yaptığım ilmeğime geldim. Buradan son ilmeğimi örmeden yine şişimi alıyorum. Tekrar sol şişimdeki ilmeğimin altından bir ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Diğer ilmeğimi de sol şişime geçiriyorum. İkisini birlikte düz olacak şekilde örüyorum. Bundan sonraki 2 ilmeğimi de düz olarak kesiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Dönüyorum. Yine dönüş yaptığım ilmeğime kadar örgümü örerek ilerliyorum. Yine dönüş yaptığım ilmeğime geldim. Şimdi burada her iki tarafta da 11 ilmeğimiz kaldı. Bundan sonra birer ilmek keserek döneceğiz. Şöyle ikisini, bu örmeden aldığım ilmeğimi de sol şişe geçiriyorum. Şu şekilde ikisini birlikte ters olarak kestim. Döndüm. Şimdi dönüş yaptığım ilmeğime kadar bu şekilde düz olarak, yani haroşa olarak örerek devam ediyorum. Yine dönüş yaptığım ilmeğime geldim. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sağ şişimden sol şişime geçiriyorum. Buradan ikisini birlikte düz olarak ikisini birlikte kesiyorum. Her sıra birer tane keserek en son bu sonlarda her iki tarafta da 4 ilmek kalana kadar birer ilmek keserek örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Evet. Son da 4 tane ilmeğimiz kaldı. Her iki tarafta da
4'er ilmeğimiz var. Şimdi buradan sağ şimdiki bir ilmeğimi de sol tarafa takıyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Buradan üçünü birlikte ön taraftan ters olarak kesiyorum. Sonunda 2 ilmeğim kaldı. Yine dönüyorum. Örgümün arka sırasından haroşa örerek örmeye devam ediyorum. Burada da son 4 ilmeğim kalmıştı. Buradaki ilmeğimi de bir tanesini örmeden sol şişimi aldım. Burada 5 ilmeğim oluştu. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Buradan üçünü birlikte düz örerek alıyorum. Burada da 2 ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzüne dönüyorum. Haroşa örerek örgümü devam ediyorum. Burada da 2 ilmeğim kalmıştı. Sağ şimdiki bir ilmeğimi örmeden sol şime geçirdim. 3 tane ilmeğimi örgümün ön yüzünden ters olacak şekilde kesiyorum. İlmeklerimiz bu tarafta bitti. Diğer tarafa da aynı şekilde örgümün arka yüzünden bütün ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Burada da son 2 ilmeğim kalmıştı. Sağ şimdiki son ilmeğimi de örmedim. Üçünü birlikte örgümün arka yüzündeyim. Düz olarak örüyorum. Ve bütün ilmeklerimi tamamladım. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi örgümüzü ön yüzünden örmeye devam ediyorum. İki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İkisini birlikte kesiyorum. 2 tane örüyorum. İkisini birlikte kesiyorum. 2 örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. 2 örüyorum. İkisini birlikte alıyorum. İkisini düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İkisini düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 düz, 1 ilmeği birlikte, 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yakamıza şu oyuntuyu, ovalliği vermek için bu işlemi yapıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim. Sonunda 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka sırasındayım. Buradan kenar patı çıkaracağım arkadaşlar. Şurayı, şu kenar patımızı çıkartacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir ilmeğimin içinden bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Şime takıyorum. Örüyorum. İkincisini taktım. Örüyorum. 3. Örüyorum. 4. Örüyorum. 5. Örüyorum. 6. Örüyorum. 7. Şimdi sonunda şişimi çıkarmıyorum. Aynı şekilde haroşa olarak sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Yakamda kesme işlemleri yaptıktan sonra kalan ilmek sayım 55 ilmek. Şişimde ilmeğim kalmıştı arkadaşlar. 7'şer tane de kenar patlarımı çıkartacağım. Kenar patlarımı da çıkarınca toplamda şişimde 69 ilmeğim oluşacak. Sıramın sonuna geldim. Şimdi buradan da 7 tane kenar patı çıkartacağım. Şekilde örgümün döndürüyorum ön yüzünden. Bir tane örüyorum, takıyorum. 1 takıyorum, 2 takıyorum, 3 takıyorum, 4 takıyorum, 5 takıyorum, 6
Son ilmeğimi de taktım. 7. Şimdi buradan da aynı şekilde haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 2 diş haroşamızı oluşturalım. 3. diş haroşa sırasında ilk iliğimizi açalım. 2 sıra haroşamı tamamladım. Ben düğmemi sıra sonunda açacağım için burada 7 ilmek kalana kadar aynı şekilde haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar. Sonda 7 ilmeğimiz kaldı. Buradan yine 1 2 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi de örüyorum. İlk iliğimizi açtım. Şimdi örgümün arka yüzünden aynı şekilde haroşalarımızı örmeye devam ediyoruz. Toplamda 5 diş haroşa olana kadar bu şekilde örgümüzü örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 diş haroşamı da ördüm. Ördükten sonra yakamı tamamladım. Şu anda benim şişimde 69 ilmeğim var. Bana lazım olan 83 ilmek. Ben 14 ilmek daha artırma yapmam gerekiyor. Siz de yapacağınız sayıyı bu aralardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle yaparak kenar patımızı ördükten sonra ara ara artırmalar yaparak istediğiniz yaka sayısına, yani beden ayrım sayısına ulaşabilirsiniz. Bu 7 tane kenar patımızı ördükten sonra kenar patımızda artırmalar yapmıyoruz. 1 2 3 tane ördükten sonra şu şekilde şişimizdeki ilmeğimizin altındakinden şu şekilde ilmek çıkartarak şişimize takıp bu şekilde örerek, ondan sonra bu şekilde ara ara örerek tekrar ilmek çıkartarak bu şekilde ilmeklerimizi çıkartarak artırmalarımızı yapabiliriz. Evet arkadaşlar, yakamı tamamladım. Gördüğünüz gibi harika, çok güzel bir yaka elde ettik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacaklara kolay gelsin. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.